anda. Evet, maviler, lacivertler, Arzu'yla bir kez daha uyumlu giyindik arkadaşlar. Banu Kabaş hoş geldin. Bilal abi nasılsın, iyi misin? Ben çok şükür iyiyim diyor. Ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la bir kez daha karşınızdayız değerli izleyenler. Huzurlarınızdayız. Magazinde çok eee, ilginç gelişmeler var. Hepsini konuşacağız tabii. Öncelikle Arzucuğum hoş geldin diyeyim sana. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Sen nasılsın? Bir hastalık Ben atlattın. evet, bir Geçmiş iki üç olsun. gün rahatsızdım. Geçti bin şükür. Ama Hı çok hı. mutluyum. Benim çok canım yeğenim, kız kardeşimin oğlu Batın askere göndermiştik. O geldi sağ salim. Tezkeresini Öyle mi? aldı, Gözün aydın. kavuştuk. Evet, Gözün inanılmaz aydın. ailemizde bir sevinç hakim. Allah kim kimin yolunu gözlüyorsa sevdiğini, yeğenini, kardeşini, çocuğunu Allah herkesi birbirine kavuştursun. Ya, amin, amin. Tezkere almak, askerden dönmek çok büyük bir heyecandır. Bulutların üzerinde gezersin şöyle bir hafta kadar. Eee, Ya, öyle mi oluyor? tabii, çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir Hımm. haz. Aynen öyle oluyor. Hoş geldin diyeyim ben de yeğenine. Hoş Peki, gelmiş tekrardan. tekrardan. Evet. Peki, dostlar, Fatih Yürek'le ilgili, yeni gelişmeyle başlayalım yayınımıza. Az önce cenazesi toprağa verildi. İkindi namazıyla, eee, Levent'te Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden, kaldırıldı cenaze töreni. Ünlüler de oradaydı. İstanbul'da fırtınaya rağmen, dostları onu yalnız bırakmadılar. Son görevlerini yerine getirdiler. İzleyebildin mi videoları Arzu cenazeden? İzledim, izledim. Girdim de haberleri. Demet Akalın, Gülben Ergen, Hande Yener özellikle tabut başında hem tabutu öptü hem ağladı. Hande Yener bayağı bir üzgündü. Gülben Ergen her zamanki gibi çok vefalıydı, yine oradaydı ama en çok o topa tutulacak eminim. Nedense o kadını hep bir topa tutma hali var. Cenazeye gitse dert, gitmese dert. Bir yere gitse dert, gitmese dert. Göreceğiz. Çok bakamadım yayın öncesi ama mutlaka onu tekrar topa tutacaklardır diye düşünüyorum. Yani geldi, gayet kendinden emin bir şekilde önce taziye dileklerini sundu, ablalarına ve yeğenlerine. Sonra, Mert Silivri'yle kucaklaştı, menajeriyle. Sonra tabutun başına gitti, duasını etti. Gülben Ergen her zamanki gibi, yine ne yapması gerekiyorsa, onu yaptı. Seda Sayan'ı gördüm, maske takmıştı yüzünde. Bir tek maskeli Seda Sayan vardı. Hande Yener de maskeliydi. Ha, Hande Yener de maskeliydi, evet. Demet Akalın, Okan Kurt'la, eşiyle gelmişti. Cenk Eren oradaydı, değil mi? Cenk Eren de en Evet. en erken gelen ünlülerdendi. Petek Dinçöz oradaydı. Eee Yani fırtınaya rağmen insanlar kalkmışlar, gitmişler ve halktan da çok büyük bir kalabalık vardı. Çok sevilen bir, sanatçıydı tabii Fatih Yörek. Eee, Alkışlama oldu mu? Ben, yoğun bir şekilde başka konularla uğraşıyordum, dikkat edemedim. Ben de sonunu göremedim. 5'ten itibaren ben de hep konulara baktığım için 5'e Evet. kadar yoktu öyle bir şey. Evet, yani istememişti Fatih Yürek. Vasiyetiyle, alkışlanmak istemediğini daha evvel de eğer cenazeme gelirlerse insanlar ben öldüğüm vakit alkışlamalarını istemiyorum demişti. Dini gerekler neyi gerektiriyorsa dini vecibeler onlar yerine getirilsin demişti. Magazin malzemesi yapmasınlar benim cenazemi diye de üstüne basarak söylemişti. Çok inançlı bir insandı. Bizler onu yakından tanıyanlar biliyorduk da halkın da bir kısmı farkındaydı bunun. Ama, çok inançlı bir insandı. Her ne kadar, yaşantısıyla, özel hayatıyla eleştirilse de kimin ne olduğunu en iyi Allah bilir tabii. Kime ne? Allah'ın Değil mi? yarattığı herhangi bir kulu yargılamak hiç kimseye düşmez. Allah bunu yapmıyorsa, kulu olarak herkesi seviyorsa, kötüyü de, iğrenci de, katili de, o yüzden hiçbirimize düşmez bu tarz şeyleri yargılamak. Dün akşam Sabah Tümer
Onunla yaptığı programı bir kere daha yayınladı. Şöyle diyor, çok ilginç sözleri var tabii program boyunca. Bir yerini not almışım. Fatih Ürek şöyle diyor: "Ben bu işe başladığımdan beri hep ötekileştirildim. Sıra dışı ve marjinal göründüğüm için Zeki Müren ve Bülent Ersoy'dan sonra ilk defa böyle bir adam gelmişti. Ama halk beni dış görünüşümle, cinsiyetimle değerlendirmiyor. Halk beni koşulsuz, karşılıksız seviyor." demişti. Doğru, bu çok doğru. Tıpkı Zeki Müren gibi, eee, onu da halk içselleştirildi, cinsiyetini, dikkate almadan, sevdi Fatih Yürek'i. Zeki Müren de öyleydi ya. Evet, evet. Bir de o program, Sabah Tümer'in programı çok ilginç. İlk, bu hastalığı, kazayı, tatsız durumu geçirdiği gün ben izlemiştim. Sanki böyle ona hissi kablel vuku olmuş gibi orada aslında her şeyi konuştu ve ben ondan bir reels haber yapmıştım. İnanılmaz izlenmişti. İşte sanki öleceğini biliyormuş gibi Sabah Tümer de soruyor, diyor ki ona, "Bir belgeselin çekilsin ister misin?" İşte diyor, "Hayattayken olmaz, ayıp." diyor, "İsterim ama." falan diyor. "Gitmek istiyorum." diyor tekrar orada. "Çok sıkıldım buradan." diyor. "Bana çok acayip büyüleyici gelmişti o program." Sanki bugün yaşayacakların ön fragmanını hissedip orada konuşmuş gibiydi. Gitmek istiyorum diye çok söyledi, değil mi? Çok söyledi. Yani Evet. son zamanlarda çok söyledi. Eee Rahmetli babam aklıma geldi. O da öyle, Allah rahmet eylesin. bebekleşmişti. Allah rahmet eylesin, sağ ol. 79 yaşındaydı. Bebekleşiyorlar ya, babam bebekleşmişti biraz. "Gitmek istiyorum." diyordu. "Hadi babacığım ya, olur mu öyle şey? Lütfen." diyorduk filan. "Ama cennette yer kalmaz." diyordu ya. "Nasıl kalmaz baba?" diyordum. Ne demek kalmaz ya?" Onu "Ya orada da torpil var oğlum." diyordu. "Orada da torpil var." Her yerde Ya, vallahi. canım benim. Bebekleşmişti iyice. Bunları Mekânı söyledikten cennet Evet, olsun. sağ ol. Bunları söyledikten 3-4 ay sonra bir dert girdi. Bir soğuk algınlığı kaptı. Ciğerlerine inmiş. İşte yoğun bakımda 1 hafta kaldı. Sonra vefat etti. Hep babacığımı hatırlıyorum Fatih Yürek'in bu derdini konuşurken. Allah rahmet Ya, eylesin hepsine. Allah Evet. rahmet eylesin. Baban yattıkça Allah da sana ömür versin. Sağ ol, sağ ol canım benim. Ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin hepimize. Amin. Evet. Ve Fatih Ürek vefatıyla tabii her anlamda konuşuluyor. Senin izlediğin bir program vardı, bana bahsettiğin YouTube'da bir yayın vardı bugün. İstersen Evet, evet. kısaca şöyle bir üstünden geçelim onu, bir bahset. Çok arkadaşlarım aradı beni acil YouTube Seda Akgül'ü aç diye. Evet, Ondan sonra tam canlı yayına denk gelemedim ama tekrarını izledim. Bülent Dohmen diye çok eskilerden sanat camiasının evet, yakinen tanıdığı bir hanımefendi, Seda Akgül'e konuk olmuştu ve Fatih Örek'le ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yasaklı maddelerden ailesine kadar birçok iddialarda bulundu. Eee, Ailesiyle her zaman kavgalı olduğunu, hatta ablalarının hastanede de tartıştığını, Fatih Ürek'in ve etrafında birkaç isim verdi. Hastaneye gittiğinde acaba dedi test yapıldı mı, kan testi alındı mı dedi. Çok ilginç geldi bana. Mutlaka alınmıştır ama yani ben çok hastanelerle haşır neşir bir tip olduğum mutlaka, için mutlaka bakılmıştır yani mutlaka. bakılmama Her ihtimali türlü yok. her Evet, türlü testi yapıyorlar. evet. Evet, Çok birbirinden ilginç iddialarda bulundu. İşte Bodrum'da kaybettiği evi, sonra üzerine aldığı ev, senelerce, evi alabilmek için çalıştığı, Mert Siliv'in çok ön ayak olduğu, çok değişik açıklamalarda bulundu. Bilmiyorum, hatta birkaç kişi haber yapmış bununla ilgili. Onlara da serzenişte bulundu, dava açacağını söyledi. Birbirinden ilginçti konular. evet. Tabii biz de çok şey biliyorduk. Yani, Tabii ünlülerin bunların hepsi biliniyordu, evet. Tabii. Bilinmeyen hiçbir şey söylemedi. Tabii, ünlülerin yaşamıyla ilgili bizler zaten işimiz, onlarla paralel yürüdüğü için onların hayatıyla pek çok şeylerini biliyoruz. Ama bunu bir iddia olarak çıkıp söylemesi, şey olarak yani, üstüne basa basa çıkıp söylemesi, adamcağız hayatta değil, cevap veremez. Doğru değil. Mesela o yasaklı madde kullanıyordu filan diye söylemesi. Yani her zaman her şeyi söyleyebilirsin elbette.
Bu seni bağlar, hukuka karşı sen sorumlusun ama, bir de insanın, hayatta olup olmaması, cevap verip verememesi söz konusu. Burada adama bir şey söylüyorsun, çamur atıyorsun, o kendini savunamayacak. Yani bunun günahı vebali de büyük. Her neyse, ama ilgi çeken bir şey oldu. Ben de çok önemli bir şey öğrendim biliyorsun. Geçen gün seninle paylaştım sağlık durumuyla ilgili. Evet, Ama bir insan orada öyle yatarken iddia olan bir şeyi asla dillendirmedim. Sadece seninle paylaştım. Sen de paylaşmayı asla uygun görmedin. evet. Çünkü kendini savunamayan o zaman hayattaydı. Onun sağlık durumuyla ilgili inanılmaz büyük yazsak ve söylesek Türkiye'de yer yerinden oynar. Öyle böyle değil yani. Ama çok uygun görmedik. Çünkü ben biraz rahmani olmaya inanıyorum. Sen de öylesin biliyorum. Çok tertemiz bir yüreğin var. Sağ ol, Orada senin de. kendini savunamayan bir insan var, yatıyor. Şimdi de vefat etmiş bir insan var. Dolayısıyla o da bizimle sır olarak kalsın yani en fazla ikimiz konuştuk, mütalaa ettik ve konuşmadık yani. Öyle, öyle. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Ama şu anda insanların merak ettiği, konulardan biri de rahmetlinin, eee, mirasını kimlere bırakacağı, ne yapacağı, vasiyet yazdı mı, yazmadı mı? Bu merak ediliyor. Bu insani bir şey. Bunu anlamak mümkün. Çünkü, dişiyle tırnağıyla, eee, 40 sene çalışmış, kazanmış ve, eee bekâr, yalnız, kazancını nasıl değerlendirecek, ne yapacak? Acaba bir vakfa mı bırakacak, bir yardım ihtiyacı olan birilerine mi verecek şeklinde, bana da bu konuda sorular geliyordu. Ben de dün Instagram'da paylaştım, araştırdım. Fatih Yürek, eee, katıldığı bazı programlarda, sorulmadan da söylüyor. Anlatırken, konuşurken kendi hayatıyla ilgili, "Yarın bir gün" diyor, benden sonra olacakları da kendi adıma hazırladım diyor. Vasiyetimi yazdım diyor. Mehmetçik Vakfı'na diyor. Mehmetçikler için Zeki Müren de öyle demişti bana. Mehmetçikler için ne yapsak azdır demişti. Mehmetçik Vakfı'na bırakacağım. Ne varsa kimse bir şey beklemesin. Hazır zaten ve hepsi oraya gidecek demişti. Eee, Fatih Ürek. Sonra bir röportajında yine Mehmetçik Vakfı'na mal varlığını bırakacağını söylüyor. 2023 yılında depremden sonra, büyük depremden sonra bizim kızların programına katılıyor. Sık sık katılırdı onların programına biliyorsun. Eee, Müge ile Gülşen'in programına. Orada diyor ki, "Deprem bölgesine gittim. Çok etkilendim. Çocuklar" diyor, çok hüzünleniyor çocuklardan bahsederken. "Onlar benim canım." diyor. "Çok seviyorum onları. Onları orada öyle görünce" diyor, "yardıma, ilgiye muhtaç." diyor ve, okulları da yok diyor. Çadır okullarda falan Hı okuyorlar hı. ya. Kendi ismimi taşıyan bir okul yapılmasını istiyorum ben öldükten sonra diyor. Vasiyetime ekliyorum bunu diyor. Ekledim diyor vasiyetime diyor. Bir okul yapılmasını istiyorum diyor. Ve insanlara hiçbir şey bırakmayacağını da böyle bir, üstü kapalı söylüyor kimseye. Şimdi, bakınca çocuğu yok, Fatih Ürek'in. 2 tane kız kardeşi var. Vasiyet, yazmamış olsa, bir vasiyetle birilerine bir yerlere bırakmamış olsa, %50 %50 2 kız kardeşine kalacak. Vasiyet yazıp da yine de kardeşlerine bir şey bırakmış olabilir, diye bir şey var kenarda. Fakat Fatih Yürek'in söylemlerinden kimse bir şey beklemesin. Kimseye para yok. Gideceği yer belli. Gittiği yere gitti zaten. Hani vasiyette yazdım zaten filan diye sözleri var ya. Buradan şunu anlıyoruz. Kız ablalarına, 2 ablasına hiçbir şey bırakmıyor. Yani bunu çıkarıyorum ben. 2 ablasına da hiçbir şey bırakmıyor. Zaten ablalarından birine 20 sene küs kaldı biliyorsun. Evet, evet, Sevi Selvi'ye. Selvi, yani onu dolandırdığı iddiaları, arama motoruna girdiğin zaman da karşına çıkıyor zaten. Hı hı. Diğer ablasıyla da arası çok iyi değildi, Almanya'da yaşayanla da. Dolayısıyla Mehmetçik Vakfı'na ve, çocuklar için bir okul yapılması konusunda, vasiyet ettiği gerçeği ortada. Herkes Bakalım ne olacak? ektiğini Ünlüler dünyasından çok kişiyle konuştum 3 gündür. Evet. Onlar vasiyet olmadığını söylüyorlar, yakın arkadaşları, dostları hepimizin. Ama bir kaynak diyor ki, "Evet, bir vasiyet var." diyor, yakın bir kaynak.
Bakalım ne olacak? Umarım bırakmıştır Mehmetçik Vakfı'na. Yani bunun çok üzerinde durduğu için ben bıraktığına, inanıyorum. Bak, zaten Ben de öyle düşünüyorum. bir süre sonra zaten avukatı bu konuda bir kırkı çıktıktan sonra, gerekli açıklamayı yapacaktır diye düşünüyorum. Bir dizi var arkadaşlar, bir dizi var, çok seyredilen bir dizi. O dizide 3 tane kadın evli, 3'ü de kocasından değil, sevgilisinden hamile ve insanlar deli gibi bu diziyi seyrediyor. Biraz sonra Arzu Altıntaş'la konuşacağız bu konuyu. Ajda Pekkan'la Tarkan'ı nasıl buldun? Ya, bayıldım, bayıldım. Çok şahaneydi. Bu arada Tarkan, seni radarına aldı. Senin paylaşımına beğen yaptı, değil mi? Evet. Arzu'nun 5 Dakika Magazin isimli Instagram, magazin hesabı var, biliyorsunuz arkadaşlar. Takip etmiyorsanız takip edin. Vallahi ister etsinler, ister etmesinler Tarkan. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Çok havalandım Tarkan. Görünce ne yaptın fark Ben şimdi edince? sabah kalktım, uykulu uykulu buraya koltuğa geldim. Açtım hesabı. Ondan sonra bir baktım böyle bir sürü Tarkan, Tarkan, Tarkan. Dedim onun fan club'ları falan filandır dedim. Ya bir baktım Tarkan yani bildiğimiz Tarkan. Videolarını beğenmiş bütün haberlerini ama Ajda Pekkan'la olanı daha çok beğenmiş gibime geldi. Çünkü o en üste çıktı. Şok geçirdim. Ben bir de hep insanlarla dalga geçerim. İşte insanlar diyor ya işte Ajda Pekkan beni takip etti, Seda Sayan beni takip etti falan. Tamam bizi de takip ediyorlar. Ama onları koyuyorlar. Ben şimdi düşündüm tamam ne yapsam içime sığmıyor falan filan koysam mı? Koy Sonra koy. dedim ki 5 dakika magazin takip edenler, kıymet verenler çünkü bir haftadır acayip takipçisi artıyor. Koyayım onlar da görsün dedim hani kıymeti. Çok utana sıkıla koydum böyle. Dedim Tarkan böyle böyle bunu beğenmiş diye ama yerin dibine girdim artık Hayır kimseyi canım. Hayır. eleştirip kınamayacağım yani. Hayır canım, olur mu öyle şey? Sosyal medyanın raconu bu ya. Ben Kendini çok utanıyorum. İlk hayır kez ya. yaptım. Kimler takip ediyor o hesabı. Hani hepsinden de özür dilerim. Onlar diyecek ki bize kıymet Estağfurullah. vermedin mi Ya olur mu falan öyle şey? filan. Olur Ama mu öyle şey? Tarkan'da dayanamadım ve yaptım yani. Olur mu öyle şey? Geçen gün, cuma sabahı erkenden uyandın. Ne oldu? Bir de onu anlat. Ne oldu? Hesabını gördün. Hastasın. Çok hasta uyandın. Ay evet, evet ben hacklendim sandım. Fatih Ürek'le ilgili bir haber girdim ama gerçekten çok güzeldi. Ben o haberi ilk hastaneye yattığında hazırlamıştım. Müziğini vesaire yazılarını falan. Sabah kalktım sürekli ileti geliyor sürekli. Sonra Instagram bana dedi ki şifreni gir. Senin sen olduğuna inanmıyoruz. Ben bittim ya. Beni hacklediler dedim. Ben mahvoldum. Moralim çok çöktü. Bir de uykuluyken kahvemi 2 tane içmemişken hayatta ayılamam. Sürekli kahve makinesine basıyorum ki kafam çalışsın yanlış bir şey yapmayayım diye. Sonra bir baktım o habere bir gecede 15.000'den fazla takipçi gelmiş. Sabah itibariyle de 21.000 takipçi gelmiş. Ben dedim ki yani böyle bir şey mümkün değil. Kesin bana spam falan attılar. Ben bittim dedim. Ben hala panik atak yaşıyorum. Böyle bir şey olabileceğine inanmıyorum. Sonra gün içerisinde bir baktım videolar çok izleniyor ve sürekli hala takipçi yağıyor. Sonra Instagram'ın söylediği o şifreleri vesaireleri de yaptım dedim ben doğru kişiyim falan diye. Sonra rahatladım ama beni tanıyorsun panik atak bir tipim. 2,5 saatim anksiyete içinde Hay geçti. Allah ya. Ne oldu? Hastalığım düzeldi biliyor musun ondan sonra? O kadar yoğun adrenalin salgılamak hastalığımı düzeltti. Soğuk algınlığı gitti diyorsun. Evet, başarıların daim olsun. Çok Eee, teşekkür ederim. Arzu 2 yıl oldu değil mi Arzu? Instagram'da 5 Dakika Magazin. Bir E yıl, tam 1 yıl. bir 1 Ocak'ta yıl. bir yıl oldu. 1 yıl. Daha çok yeni, çok yeni. O yüzden çok heyecanlı. Yani 4-5 bin takipçi, 8-9 bin takipçi derken bir gecede artı 25 bin takipçi şu anda, 50 bine yaklaştı. Evet, Başarıların daim olsun. teşekkür ederim. Evet, Hafsanur Sancaktutan'la Kubilay Aka için, Aka. geçen gün, bir haber söylemiştik. Seninle mi yapmıştık o yayını? İpek'le yapmış olabiliriz. Eee, Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka sevgilisi, çok, halı saha maç yapıyor ve çok sert oynuyor diye, sağlık sigortası yokmuş Kubilay Aka'nın. Ona sağlık sigortası hediye etti.
sürpriz yaptı. Bu güzel bir şey. Sevgilisine böyle bir jest yapmış olması. Kubilay Aka anam yapmaz, babam yapmaz filan diye böyle bir, Çok sosyal tehlikeli bir maça çıkmış. O beni çok etkilemişti. Hı O hı. maçtan çıkışta ona demiş ki sana sağlık sigortası yaptırdım. Bence de çok büyüleyici bir şey. Çok, çok, değil mi? Sana özel sağlık sigortası yaptım dedi ve, ama şimdi de ayrılık iddiaları gündeme geldi birdenbire. Yani Hafsanur, Kubilay Aka'yla birlikte olan fotoğraflarını silmiş. Kubilay Aka'da bir şey yok. O öyle bir şey yapmamış ama bu kadar seven bir kadın neden sevgilisiyle olan fotoğraflarını aniden siler? Hemen siler. Kadınların tipik huyudur. Hı. Direkt saniyede engellerler ve silerler. A! Engellerlerdi, ha? Tabii, tabii. Adamlar daha sakin, adamlar daha beklemeyi seviyorlar da kadınlar öyle değil. Biz daha heyecan, daha duygularımızla yaşıyoruz ya. O dakika onu yapmak istemiştir, yapmıştır ama bence barışırlar. Acaba ne geçti aralarında da böyle bir şey yaşandı? Yani bu kadar sevgi yoğunken, bu kadar birbirlerine bağlıyken, yani onun için böyle bir jest yapmışken ne oldu acaba? Birisiyle bir mesajlaşmasını filan mı yakaladı? Kubilay'da biraz çapkınlık vardı ya eskiden. Evet, Biraz değil, zaten bayağı. çapkındı diye güvenmemişti ona. Evet. Acaba aldatma, yani dilim varmıyor ya. Öyle bir şey olsa zaten başka olur. O zaman engellerdi, değil mi? Evet, evet. Aldatma Mutlaka da değildir. duyardık. Duyardık. Aldatma değildir. Bence Al değildir, minik bir şeydir, bir anlaşamamazlıktır. Bir de bu Aslan burcu dolunayı var galiba. Bitmesi gereken her şeyi bitiriyor ilişkileri. Sana Öyle mi? yaramayanı, işine yaramayan her şeyi bitiriyor. Bu dolunayda o kadar çok kişi ayrıldı ki. Of ya, yapma ya. Dolunay'ın hep böyle kötü tarafları var, değil mi? Dolunay oldu mu korkup kaçacak mıyız ya? Ama ne güzel gözüküyor orada. Ya en azından varmış da ayrılmış Bilal'cim. Üzülemeyeceğim. En azından varmış ve ayrılmış. Hiç yok olanlara daha çok üzülüyorum. Son dakika gelişmesi, gözaltına alınan ünlüler vardı biliyorsunuz. Yasaklı madde kullandıkları gerekçesiyle, kendileri, adli tıpa gönderilmişlerdi. Serbest bırakılan isimler var arkadaşlar. Az önce Hasan Cankaya komedyen serbest bırakıldı. Reymen serbest, Çakal, rapçi Çakal, müzisyen Berkcan Güven, fenomen müzisyen, serbest bırakıldı. Sıla Dündar, Ahmet Can Dündar, Burak Güngör, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Döndü Şahin ve Fırat Yayla serbest bırakıldı. Yurt dışında olduğu için eee, yakalama kararı çıkarılan ünlülerle ilgili de Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı, çıkardı yarışmadan, diskalifiye etti. Yani Türkiye'de arandığı için. Enes Batur da yurt dışında. Bunların da Türkiye'ye gelip ifade vermesi isteniyor, bekleniyor. Bir Ama de şimdi yazık olmayacak mı? Barış Murat Yağcı, ben çocuğu Evet, tanıyorum. Hayatı boyunca Survivor'ı bekledi. Yani yapmayın. çok da emek verdi. Şimdi bu çocukta hiçbir şey çıkmazsa Eyvah, Acun da eyvah. diskalifiye etti. Bütün yıllardır bu çocuğun bu iş için uğraşmasına yani yazık olmayacak mı? Yazık olacak. Yazık olacak. Yazık olacak. Fakat, acaba, ciddi bir ihbar mı vardı ya? Gerçi ciddi ihbar olmasa da, gözaltına alınabiliyor. Birisi çıkıyor, bir şeyde bulunuyor, kendisini belli etmeden ifade veriyor. Gidiyor oraya, kimliğini gizli tanık. Gizli tanık. Gizli tanık insanların başını yakıyor. Böyle gözaltına alınıp da sonra tertemiz çıkan çok insan oldu ya, değil Evet, mi? yani şimdi bütün hayatı boyunca orayı bekledi. Seçildi, gitti, şimdi sıra geldi. Hiçbir şey çıkmazsa günah, mahvoldu kariyeri. Bütün hayatı boyunca çabaladığı, gitmek istediği yer şu an diskalifiye edildi. Eee, Yani temiz çıkarsa tabii ki gerçekten çok yazık ve bu insanlara devletin bir özür borcu var, temiz çıkan insanlara, değil mi? Evet, Yani, Survivor'dan gelen kimdi kız? Birlikte program yapmıştık. Eee, Survivor'dan geçen en son elenenlerden. O da hımm, gelir gelmez gözaltına alındı.
yasaklı madde testine tabi Selen tutuldu. Görgüzel. Selen Görgüzel. 3-4 gün orada gözaltında kaldı ama sonra tertemiz çıktı Selen mesela. Evet. Tertemiz çıktı. Fakat kadının hayatı alt üst oldu ya. Hayatı YouTube'da program yapmaya başlamıştı, konuk almaya başlamıştı. O program kalktı. Yani kendi programı istediği zaman koyar da insanda moral mi kalır? Kalmaz tabii ki. Yani bir de o altına yazılanlar, çizilenler, yani, hani, diyor yasaklı madde de demiyor. Fuhuş ve yasaklı madde operasyonu. Kardeşim, Bir de fuhuş öyle. demek çok ayıp bir şey. Çok ahlaksızca, çoğu insan bunu kaldıramaz, tertemiz insanlar. Yapan okay, biliyordur, onu da kaldırır. Hani derler ya, bir şey, bir sıfat var önünde, onu da kabul eder zaten onu yapan. Ama Evet. yapmayan için büyük zulüm yani. Hani ben onlara da çok karşıyım. Ben hiçbir şeyde yazmadım önüne fuhuş ve yasaklı madde operasyonu. Yazmadım haberde. Yasaklı madde operasyonu dedim. Çünkü fuhuş ispat gerektiriyor yani bir insana. Hani onu söyleyebilmek için ispat gerekiyor ve çok ağır bir şey. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ahlak normları çok önde. Yani çok günah, çok yazık. Şimdi düşünsene Allah korusun evlerden uzak hiç hak etmeyen birine fuhuşla ilgili bir sıfat yapıştırıyorsun. Çok günah ya. Bunun vebalini nasıl Çok, ödeyecekler? çok, çok, çok. Yani onların da ailesi var. Onların da ana babası, çocukları, Evet, yeğenleri, akrabaları var. Bir iş hayatları var. Yani hakikaten çok yazık. Eee, günah yani. Hani yani ispatlı olur, okay. Birisi ispatlıdır, elinde delil de vardır. Al onu, bunun da önündeki sıfat budur de. Okay, o kişi zaten onu göğüslemiştir o yola girdiyse. Ama masum insanlar için çok büyük acı, çok büyük utanç ve ayıp yani. Geldi ses, geldi. Evet, Caner, doğru söylüyorsun, Arzu. Caner burada, değerli moderatörüm ve özel abonem Caner burada. Ümran da burada. Moderatörüm Ümran da burada. Kolay gelsin, çocuklar, arkadaşlar. Ümran ve Caner, kolay gelsin. Çok haklısın Arzu. İnsanların haysiyeti var, insanların şerefi var, namusu var. Eee, gerçekten, o soruşturma gizli olması lazım. Neden basına servis ediyorsunuz ki? Yani Evet. bu insanları, bir delil, ispat olmadan, somut bir delil olmadan rezil ediyorsunuz. Hakikaten çok haklısın Arzu. Aynı şeyi, sayın yargıçlar, savcılar kendiniz için düşünün, empati yapın. Lütfen kendiniz için düşünün. Yani kendi aileniz, kendi çevreniz için düşünün. Sizin çevrenizin başına gelse böyle bir şey, ne kadar üzülürsünüz, değil mi? Bir tanıdığınızın, akrabanızın. Onun için bu konular çok hassas konular. En iyi siz bilirsiniz bunu da zaten. Ama nedense bir bakıyoruz, insanlar sabahın köründe, şafak vakti, şimdi bunlar öyle şafak vakti alınmışlar. Hasan Cankaya, komedyen. Nereye çağırsan gider canım. Nereye çağırsan devlet çağırıyor zaten. Nereye çağırsan gider. Ne gerek var şafak vakti evlerinden alıyorsunuz insanları ve sonra da bilmiyorum yani. Her neyse, konuşacağız, konuşacağız bunları tekrar tekrar. Bu Kıskanmak dizisini izliyor musun hiç Arzu? İzliyorum. Of ya, Kıskanmak dizisini ben birkaç bölüm izledim. Önce beni sarar gibi oldu ama sonra o çetrefil ilişkilerden rahatsız oldum, ve izlemeyi bıraktım. Şimdi 21. bölüme kadar geldi Kıskanmak. Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Evet ya. Ve o dizide 3 hamile kadın var. Ancak hiçbiri kocasından hamile değil. Kadın sevgilisinin hamile kaldığı için Allah'ım sana şükürler olsun diyor. Ve sosyal medya yıkılıyor. Yıkılıyor, yıkılıyor, yıkılıyor. Ahlaksızlık mı dayatılıyor topluma? Metreslik mi özendiriliyor? Bu konuda sen ne düşünüyorsun diye sormadan evvel oyuncu kadrosunu izlemeyenler için sayayım. Özgün Amal, çok değerli oyuncular var. Mehmet Günsur, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Bülent İnal, Beril Pozan ve başka değerli arkadaşlar da var. Evlilik dışı ilişkilerin olağan senaryo haline getirilmesi, sadakatin adeta istisna olarak sunulması. Arzu, ne düşünüyorsun? Nereye gidiyoruz? Evet, enteresan. Orada Selahattin Paşalı'dan
önce, bir karakter var. O hamileyim demişti. Fakat sonra dedi ki o çocuk onun değil, Selahattin Paşalı'nın. Şöyle de bir nokta var. Çocuğun adını unuttum ya, deminki ünlü oyuncumuz Selahattin Paşalı'nın yanında Günsür, Mehmet Günsür. Mehmet Günsür. Mehmet Günsür'den çocuk dediler. Sonra Mehmet Günsür'le Selahattin Paşalı kardeş çıktı. Şimdi yine tekrar diğer kız ondan hamile. Yine onun mu acaba onun mu diye. Aslında bütün kadınlarla hepsi birlikte oluyorlar. Her iki Evet, kardeş evet, de. evet, evet. Sonra bebek onun mu bunun mu? Yani bana çok saçma geldi. Evet, yani irite edici konular. Yani çok uzun zamandır bu böyle. Ben hiçbir zaman dizileri eleştirmem, kınamam. Okeydir derim. Ekrandan da bir şey etkileneceğine çok inanmam ama hani Aman böyle ya. dayatılan bir şey var yani insanlara. İki kardeş çıkar. Her dizide iki kardeş bir kadınla birlikte oluyor. Her dizide. Yani bu sefer de soru işareti oluşuyor bende. Neden? Niçin? Ve sanki böyle bir yol veriliyor senaryolara devletin ilgili kurumları tarafından yol veriliyor. Yani tamam bu ahlaka aykırı, aile yapısına, Türk örf adetlerine aykırı ama kardeşim biz görmeyeceğiz sizi. Siz bildiğiniz gibi çekim tamam istediğiniz gibi çekebilirsiniz deniyor sanki. Şikayetler %100 yapılıyor. Yapılmaz olur mu? Rütük'e yağıyordur da toplumun önemli bir kesimi tarafından. Fakat biz görmeyeceğiz sizi, yürüyebilirsiniz. Eskiden Arzu, sinema filmlerinin senaryoları Kültür Bakanlığı'na gönderilirdi. Hala Evet. gönderiliyor galiba ama formalite icabı. Kitaplar basılır, önce valiliğe gönderilir. Biliyor musun o Evet, usulü? evet. Basım evleri önce valiliğe gönderir bir örneğini. O usulendir, okey verirler. Sanki bu diziler için gerçekten böyle bir ön eleme yapılması lazım diyeceğim ama kime yaptıracak, neyi yaptıracaksın? Zaten devletin ilgili kurumları kapıları sonuna kadar açmış. Yani bu tür aykırı yapımlara, dizilere onay vermişler zaten, veriyorlar. İşte gözümüzün önünde yaşanıyor. Kadın bakıyor hamile sevgilisinden bakıyor test ve mutlu oluyor, seviniyor. Şimdi doçent doktor Gülenay Pınarbaşı bu konuda bir eleştiri yazısı var. Onu böyle bir okumak istiyorum. Now TV'deki Kıskanmak dizisinde karşımıza çıkan temsil biçimleri basit bir senaryo tercihi değil, toplumsal hafızaya yönelmiş sert bir kültürel müdahaledir. Üç hamile kadının da evlilik dışı ilişkilerini şükür diliyle meşrulaştırması kavramsal bir eşiğin çoktan aşıldığını gösterir. Buradaki temel sorun ahlak tartışması değil, daha derin bir mesele. Semantik kayma, Allah'ım şükürler olsun gibi kutsal bir teslimiyet ifadesinin sadakatsizliğin sonucu olan bir durum için kullanılması, değerler hiyerarşisinin bilinçli bir anomiye sürüklendiğinin açık göstergesi. Hakikaten ya. Yani bir sapıklık için sapıklık derecesinde bir netice için Allah'ım şükürler olsun. Yani Allah'a ne karıştırıyorsun, şükrü ne karıştırıyorsun kardeşim? Yani burada dini ayaklar altına alıyorlar ya. Bir de bu Evet, yönü var. evet, evet, Bizi yönetenler şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler, hükümetimiz dini değerlere en çok değer verdiğini, önem verdiğini bugüne kadar göstermiştir. Böyle bir şey için bunu ayırt edemiyor musunuz? Biz gazeteciler bunu görüyoruz, fark ediyoruz. Sizin ilgili kurumlarınızdaki insanlar bunun farkına varamıyor mu? Bir sapıklık neticesine Allah'ı karıştırıyorlar, şükür ediyorlar. Yani sevgilisinden hamile kalabildiği için. Ne kadar evet. çarpık, ne kadar çarpık değil mi? Dizide gelinleri var bir de. Gelinlerin de çocuğu olmuyor. Özgün Amal ona akıl veriyor. O da gidiyor şoförüyle birlikte oluyor. Ya Şoföründen hamile şimdi. ya ben onu tanıtımda izledim. Şoförü Hafsanur Sancak Tutan'ın da şoförü Hafsanur Sancak Tutan karakteri canlandırdığı karakteriyle birlikte oluyor ve yani o şoför onu mutlu ettiği için de odadan çıkarken o Hafsanur Sancak Tutan şöyle bir $100'lık deste bırakıyor.
Hafsa değil, komedyeninize? o diğer kız veriyor. Diğer Hafsa kız mı veriyor? vermiyor. Gelin, Karıştırdım. evet, gelin. Gelin mi veriyor? Tamam, Evet, karıştırdım. gelin veriyor. Evet, Evet, kocaman bir şey veriyor ona, para. O da evet. evin hizmetçisine gidiyor, onunla birlikte çanta alıyor falan filan, böyle bir enteresan yani. Evin hizmetçisi de evin beyefendisine aşık. O da onunla yattı. Onu da söyleyeyim sana. Yapma ya. O da onunla mı yattı? Evet, tek gecelik bir ilişki. O da çok Ya, aşık ona. Böyle kimin eli kimin cebinde yani. Çok enteresan. diyor ki Sayın Doçent Doktor Gülenay Pınarbaşı, kendisi şöyle bir eleştiri yapıyor aynı zamanda. Toplumun ahlaki zemine ihtiyaç duyduğu bir dönemde o kadar çok ihtiyacımız var ki değerli izleyenler, sağlam bir ahlaki zemine, bu tür temsillerin masumlaştırılması, meşrulaştırılması varoluşsal bir vebal üretmektedir. Bunun vebali kimlerin boynuna? Hakikaten bu çok ağır bir yük. Aile yılı gibi makro düzeyde söylemlerle mikro düzeyde böylesine yıkıcı temsillerin yan yana gelmesi tesadüf değildir. Aile sadakat ve nesep bağından koparılarak içi boşaltılmış bir form haline indirgenmektedir. Bu dizilerle demek istiyor. Kendi kültürel dokunuşuna, kendi kültürel dokusuna bu denli yabancılaşmış bir medya dili çözüm üreten ancak toplumsal çözülmenin katalizörüdür. Çözüm orayı tam alamamışım. Her neyse yani e, Now TV'nin canına minnet tabii. Yani iyi reyting yapıyor. Dizi iyi reyting yapıyor. Kanal Çok için fark güzel eden bir şey yok. başlamıştı dizi ama çok saçmalamaya başladı. Ben de o aile babası gelmişti. Yıllardır kayıp olan babası. Onu öldürdüler. Onu öldürünce küstüm, ben de bıraktım. Bıraktın mı? Bıraktım, evet. Son bölümü izlemedim. Her son bölümü izlemedin. Ama yani baksana ya, insanlar nasıl ilgiyle izliyorlar. Bu izleyen insanların önemli bir kısmı da tü 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 Allah sizi Tabii, cezanızı tabii. versin falan deyip yine izliyorlardır değil mi? Tabii ki, tabii ki. Ya, zaten insan o tarz şeylerde kendi Of. hayatından bir şey bulmazsa izleyemiyor. Bana şimdi mesela çok ağır geliyor, çok fazla geliyor. O yüzden bakamıyorum. Bir noktada pes ediyorum bakmaya çalıştıkça. Ama kendimde, bende var olan bir şeyler varsa ben onun müptelası olurum, izlerim. Çünkü bunu ben de yaşamıştım. Benim hayatımda da böyleydi diye. O yüzden, izleyiciyi de bir noktada anlıyorum yani. Yani evet, evet. İlginç. Zaten paralel konuda, benzer konuda yayın yapan günlük kadın programları da işte tartışma programları da çok büyük reyting yapıyor. Televizyonları yöneten kurumlar, bağlı olduğu resmi kurumlar onlara da ses çıkarmıyorlar. Evet. Mesela ben Malum. hiç Aşk-ı Memnu'yu izlemedim hayatımda. Benim ruhuma çok ağır geldi o dizi. Amcasının eşiyle. Ama biliyorsun tekrarları bile inanılmaz reyting alıyor. Bayılıyor insanlar izlemeye. Bana Ama ağır geldi. ama Aşk-ı Memnu bu Kıskanmak dizisinin yanında çok masum kalır. Evet, evet, evet. Öyle değil mi yani? Gerçekten öyle. Çok masum kalır yani. Bundan ötesi neyse ya, fazla da canımızı sıkmayalım. Bizi izleyenlerin de çok canını sıkmayalım. Tarkan'a yeni bir ünvan vermek istiyorum. Biz gazeteciler bazen böyle şeyler takarız ya, megastar diye, mesela onun ekibinin taktığı, bulduğu bir şey var. Altın kalp. Ya, Altın evet. kalp Tarkan. Hakikaten öyle. Şu görüntüleri, değil mi? Ne kadar yani iyi bir insan var karşımızda. Nasıl Şeyi mutlu ediyor. izledin mi? Bir tane beyefendi, sanırım engelli. Ya, Eee, gördün mü o videoyu? gördüm. Ya o hareketleri, ona bilet buldurması falan o kadar içten ki, sıfır oynama. İnanılmaz bayıldım yani, herhalde 10 kere izlemişimdir videoyu. Müthiş güzel bir şey. O engelli beyefendinin aynı o, belki de o olabilir. Benim bir arkadaşım var ama Antalya'da o.
İstanbul'da da ailesi İstanbul'da, orada devlet memuru. Ona o kadar çok benzettim ki o konuşmasını, kendisini ifade etmeye çalışmasını. Yüzünü göremedik, arkadan gördük. Eee, Evet, O da böyle çok samimi, çok iyi bir insan. Ama Tarkan nasıl orada hemen konuya hakim oluyor da gerekeni yapıyor hızla, değil mi? evet, evet, Süratle, anlıyor. hızla. Biletinin olmadığını anlıyor, saniyede organize ediyor, alıyor. Ya, gerçekten zaten çok iyi bir adamdı. Daha da iyi bir adam olmuş. Bu arada Dubai'de aynı konserleri yapacak nisan ayında. Dubai'de bir tane bile bilet yok. Oraya taşınan, Türkiye'den giden arkadaşlarımla konuştum dün gece. Hiçbirisi bilet bulamıyor. Bütün biletler bitmiş. Bitmiş, değil mi? Yani, nerede ne yaparsa hemen, sold out oluyor Tarkan. Evet, Peki biz ne yapacağız? Şimdi 2 gün 2 konseri kaldı, değil mi? Şöyle evet, bir 2 bakayım. tane diye hatırlıyorum. Evet, 2 tane konseri kaldı. 3 Şubat, 4 Şubat'ta 2 konseri kaldı. Ondan sonra, İstanbul'da yok. Dubai'den önce de galiba Anadolu'da birkaç konser verecek. İlk başlarken öyle söylemişti. Eee, Ve bu görüntüler bir daha uzun zaman karşımıza böyle güzel, anlamlı görüntüler gelmeyecek. Evet, evet, çok güzeldi, çok inanılmazdı. Hepimiz çok mutlu olduk. Gerçekten boşluğa düşeceğiz. Ne yapacağız bilmiyorum ama mesela Sezen Aksu çıkmadı ama geçen akşam biliyorsun Hande Yener'in konserine telefonla bağlandı Sezen Aksu. Çünkü Hande Yener'in o konserlerini, Hande Yener hep ona danışarak yapıyor. Sezen Aksu'yla konuşarak yapıyor. Yani, hep Sezen Aksu şarkıları özel konser yaptığı için Sezen Aksu'ya özel, bir şey hâlindeler. Onun Ama için oraya bile gitmedi. Konserin gitmez. adı zaten Sezen. Evet, Oraya bile gitmedi, telefonla bağlandı. gitmez. Gitmez. Fakat Tarkan'ın bu konserleri filan varken, yani, Sezen istediği yere bağlansın, kusura bakmasın yani. Yani, Hande Yener de çok yanlış zamanda konser yaptı. Evet, evet, Sezen Aksu. gerçekten öyle. Çok haber olmadı, fark ettin Yok, mi? kimsenin ilgisini çekmedi ki Hande Yener çok iyi şarkıcıdır. Çok, Evet. değerli bir müzik insanıdır ama yani Tarkan'la aynı zamanda Evet, çok yanlış bir zaman oldu. Ben bile çok böyle tesadüfi giden arkadaşlarım attılar, haberim yoktu. Onun üstüne haber yaptım. Bu arada ben Hande Yener'e bayılırım. tabii Duruşuna, tavrına, hayvanlara olan sevgisine falan ama zamanlama çok yanlıştı. çok yanlıştı. Yoksa o da çok değerli bir sanatçı. Hande Evet, Yener, Allah onu da başımızdan eksik etmesin. Sezen amin. Aksu'nun da sahnelere dönmesini bekliyoruz artık diyelim. Demet Akalın'la iddiaya girdik. Ne zaman? İlkbaharda. Ben çıkacak dedim, sahnelere dönecek dedim. O dönmeyecek dedi. Şu anda Demet Akalın kazanıyor görünüyor ama yine de bir ümit var içimde. Tarkan'ı gördükten sonra, ona gösterilen bu büyük sevgiyi gördükten sonra belki Sezen Aksu kıskanır. Belki kıskanır, döner. Ne diyorsun? Bence Kıskanır de mı? dönmez. Dönmez mi? Kıskançlık vardır, kıskançlık ya. Sezen de olsa yok mudur? Bilmem. Yani dönecek olsa Hande Yener'in bu konserine yarım saat ne olacak ki 10 dakika orada duracaksın. Çıkar da 10 dakikalığına telefonla bağlanmazdı. Çıkar mıydı diyorsun? Evet. Evet. Mert'le Afra barıştılar iddialarına Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu barıştılar diye en son Onur Akay, sevgili Onur Akay söyledi arkadaşlar, biliyorsunuz. İkinci bölümünü Abi'nin birlikte izlediler ve Mert Ramazan Demir'in doğum gününü de beraber kutladılar Mert'in evinde diye. Eee, Biraz evvel bir magazin sayfasında story gördüm. Eee Bu Büyükev Ablukada'nın konserine birlikte gitmişlerdi Ataşehir'de. Birkaç, küsmeden birkaç ay önce. Geçen Şubat'ta bir dargınlık yaşamadan birkaç ay önce. Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu ve, geçen gün ikisi de story'lerinde Büyükev Ablukada'nın "Pazartesi" isimli şarkısıyla fonda bu Pazartesi şarkısının, çaldığı paylaşımlar yapmışlar. İkisi de aynı şarkıyla paylaşımlar yapmışlar. Sosyal medyada fanlar diyor ki, işte, barıştıklarının bir başka ispatı daha. İkisi de aynı şarkıyla
paylaşımı yapıyorlar diye. Bunu da bana atmışlar. Ben de sizlere iletiyorum. Ve Serdar Ortaç kadınlardan korkuyorum diye açıklama yaptı. Korkuyor mudur sence Arzu ya? Ha? Artık bu yaşa gelince korkuyor olabilir ama geçmişte de kadınlar ondan korkuyordu. Hayat böyle. Ne ekersen onu biçiyorsun. Tekrar evlenmeyi düşünmüyorum diyor. Kadınları anlamak zor. Aynaya bakıp diyorum ki ben bu kıza ne yapmış olabilirim? Kadınlara ne yapsak küsüyorlar. Kadınlardan korkuyorum. Ama bir gün bir mekanda eşleşme programını açıp biriyle tanışacağım. Ne demek bu ya? Eşleşme programını açıp Bir biriyle... tane var ya şeyler gitti, iğrenç bir uygulama var. Maalesef çok kötü. Gidiyorsun, o mekanda kim varsa ondan eşleşiyorsun. Ha, mekanda. Mekanda. Mekanda ya da evde de eşleşebilirsin. Olduğun her yerden açıyorsun. Atıyorum burayı seçiyorsun. İşte Göztepe, Hı Maltepe hı, bilmem ne etrafındaki insanları gösteriyor sana. evet. Öyle bulacağını düşünüyor herhalde. Koskoca Serdar Ortaç bütün 10 yıl önce genç kızların sevgilisi, aşkı, konserlerde insanlar birbirlerini parçalıyordu. Artık Serdar Ortaç bile application'dan bulacağına inanıyorsa bilemedim. Serdar Ortaç bu Koli ile ayrıldığı sevgilisiyle, karısıyla 2014 yılında evlenmişti. 2019'da boşandılar ya. Hı Nasıl hı. tanışmıştı? Klip çekecek. Bulgaristan'da bir ajansa başvuruyor. Diyor ki bana güzel kızlar yollayın. Hı hı. Yollayın diyor. Şu kadar yollayın işte 10 tane 15 tane sayı veriyor. Bir minibüs dolusu kız geliyor Bulgaristan'dan. Ve o kızlarla klip çekiyor. Onların içinde Koli'yi beğeniyor. Onunla arkadaşlık kuruyor. Sonra da işte o ciddiyet oluyor. Yani Serdar Ortaç'ın evlenmeden önceki hayatı da öyleydi. Yani minibüs dolusu kız gelirdi, giderdi. Tabii, Eee, tabii. Bara her iniyordu. Bara inerken önce 20 tane kız iniyordu. Sonra Serdar Ortaç iniyordu. Bu hep böyleydi yıllarca. 20 kızla barda ne yapıyor? Yani Barda hadi neyse de. yani, anladım. Yani, Serdar Ortaç evet, çok çapkın bir insandı ve bunu aleni de yapardı. Çünkü para çok, şöhret çok büyük. "Aman abi be, tamam abi be." filan böyle kestirip atar, bir şeye önem vermez. Söz verir sözünde durmazdı. Yani, unuturdu, umursamazdı. Öyle bir yapısı vardı. Zaten sonra da bunları düzelttiğini, pişmanlık duyduğunu filan söylemişti yalnız Ama kaldığı zaman. düzelmedi bence. En son Mehmet Ali Erbil birkaç ay önce evlenince dedi ya, "Bak" dedi, "düğünüme bile" dedi, "gelecekti, gelmedi" dedi, "uyuyakaldı, siliyorum onu" dedi. Demek ki hala verdiği sözü tutmuyor. Değil mi? Nikâh şahidi olacaktı güya. Evet. Nikâh şahidi olacaktı. Eee, Koli evliyken artık burasına gelmiş Serdar'ın yaptıkları. Hep borç, hep kumar, hep borç. Evet. Serdar ona Mecidiyeköy'de Galatasaray Stadı'nın karşısında merkezi çok cadde üzerinde bir şey aldı, bina aldı. Bildiğin koca apartmandan ötesi lüks bir rezidans satın aldı. Çünkü karısının çok büyük arzusu vardı. Bir otel sahibi olmak. Kendi ismini yazacağı bir 5 yıldızlı otel işletmeyi çok istiyordu. Karısını kendi üzerine aldı da karıma hediye aldım dedi. Kadın nasıl seviniyor. Bir an evvel orası işte bir otel olsun istiyor. Tefriş edilsin, personel alınsın filan. Bugün karıcığım, yarın karıcığım, bugün hallederiz, yarın hallederiz. O arada kumarda borçlanınca oteli koydu, kumarda kaybetti. Evet. Ve kadın o zaman seni ben terk edeceğim, göreceksin, boşanacağım senden diye o zaman kadın kafaya koymuştu. Bu olaydan 6-7 ay sonra bir kameraman evde çekim yapıyor. Karısı evi gezdiriyor. Evde kameramanla oda oda geziyorlar, koridordan yürüyorlar. Diyor ki kadın, "Burası Serdar'ın odası." Yürüyorlar, "Burası da benim odam." diyor. Ondan sonra odaları ayırdıkları ortaya çıkıyor. Ve sonra çok büyük bir bomba olay yaşandı. Bu olayı bir tek sana
söyleyebilirim. Kimseye söyleyemem. Kusura bakmasınlar. Seyirciler de söylenecek bir şey değil. Ondan sonra da kadın zaten hızlandırdı ve terk etti. Yani boşandı. Boşandı. O öyle bir kötü bir olaydı ki Çok boşanırken de merak ettim. boşanırken de ne isterse kadın şart olarak hani boşanma tazminatı hepsine gözü kapalı evet dedi ama onları da ödeyemedi zaten biliyorsun icra geldi Evet. karısı tarafından kendisine. Ya bu da çok kötü değil mi? Yani kadıncağız da haklı. Sen şimdi inanılmaz çok paran var ve çok saçma bir hastalığa, kumara bunu veriyorsun koca bir binayı. Bu kız da seninle bir hayat paylaşıyor, eşin olmuş ve hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Bir bina almışsın ki kendi üstüne diyorsun. Kıza güvenip ona bile vermemiş. Verse bugün o bina duruyor ve o kız orayı işletiyor olurdu. Belki Serdar Ortaç'a maddi bir yardım da yapıyor olurdu. Tabii, tabii. Yani sen kumara atacak paran varsa, iğrenç bir hastalık, o kıza da onu verseydin seninle evlenmiş, hayatı kurtulurdu yani. Jack Nicholson'ın böyle bir Diane Keaton'la filmi var. Çok çapkın bir adam. Hep genç kızlarla falan filan böyle. Bir gün bir kalp krizi geçiriyor bir genç kızla birlikteyken. Ondan sonra tekrar hayata değişik bakmaya başlıyor. Aslında Diane Keaton o zaman çok yaşlı, onun yaşıtında. Onun evinde kalıyor, Diane Keaton'a aşık oluyor. Sonra hayatının o zamana kadar çok boş olduğunu düşünüyor ve bütün o genç kızlardan gidiyor, kapı kapı çalıyor. Çok severim o filmi. Aşkta her şey mümkündür. Özür diliyor ve özür diledikten sonra hayatı düzeliyor biliyor musun? Çok Ben çok enteresan. inanırım karmaya. Çok enteresan. Çok enteresan. Dönüp dolaşıp sonra özür diliyor. Hepsini tek tek buluyor. Eski bir defteri var. Bu arada Jack Nicholson zilyardar bir prodüktör. O küçük defterinde arıyor mesela kadınlar suratına kapatıyor bunun. Kapılarına gidiyor. Diyor ki özür dilerim seni kırdım, sana şöyle yaptım falan. Hepsi de kızı yaşında. Sonra gerçek aşkı Diane Keaton'da kendi denk ve yaşıtında buluyor. O kadar güzel oluyor ki ondan sonra ikisinin aşk hikayesi. Ben her sıkıldığımda aşkta her şey mümkündür diye bu diziyi izlerim. Beni çok güldürür. O kalp krizinden sonra hayatı değişiyor. Hani bu da söyleyeceğim o ki o kızcağıza bu oteli verseydi şimdi maddi zorluklar çekiyor. Bu bir sır değil. Yani bu kız da derdi ki ya kardeşim bu adam bana bu oteli verdi. Ben de bu otelden bugün işte atıyorum 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon kazanıyorum. Hani hayatın ne getireceği belli değil. Yarın hastaneye düşerse Serdar hani bunu bana sen vermiştin. Bu da senin hastane paran diye götürürdü ya da bir el olarak ona yardım ederdi. Ederdi, o Çünkü kız sen ederdi. O çöpe kız ederdi. atıyorsun bu parayı. Yani kumar iğrenç bir şey. Çöpe attığın bir para ve bir kadının hayatını kurtaracaksın burada. Onu iş sahibi yapacaksın. Hani şunu dese ben gideyim çanta alayım, ayakkabı alayım, okey. Ama değil yani. Kızcağız iş kurmak istemiş. Çok da iyi yapmış terk ederek gerçekten. Sonu yok çünkü tabii. Yani Görüyor. akıllı kızmış. Görüyor. Evet, aynen öyle. Abi dizisiyle ilgili gerçi Kenan İmirzalıoğlu çok memnun, reytinglerin çok yüksek olmasından. Afra Saraçoğlu da, kamuoyuna konuşurken memnuniyetini ifade ediyor ama bu dizi asla Afra Saraçoğlu'nun dizisi değil. Bu dizi, Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi. Şöyle biraz not aldım. Oradan bir şeyler okumak istiyorum. Doğan senarist Doğan karakteri senarist Eylem Canpolat tarafından mükemmel yazılıyor. Mükemmel yazılıyor. Hakikaten mükemmel yazılıyor. Yönetmen Cem Karcı'yı da zaten Kenan getirdi. Kenan istedi getirtti. Ve bu gidişle şimdi bu yayınlanan bölümlerde gördüğümüze göre söylüyorum. Kenan yakında Süperman olacak. Biz devlet hastanesi doktoru, cerrahı izleyeceğiz zannediyorduk. Ancak hem doktor hem çok zeki hem de acayip kavga ediyor. Kötü insanları dövüyor, silah kullanabiliyor. Hasta bakıyor bu arada bu kadar kavga dövüş arasında ameliyat da yapıyor. Dizi resmen Kenan İmirzalıoğlu'nu parlatıyor. Parlatmak üzerine yazılıyor. Afra Saraçoğlu'nun bunun üzerine basarak söylüyorum. Afra Saraçoğlu cevap verme hakkın var. Senin bu diziye seçilme sebebin sadece çok güzel kadın oyuncu olman. Bakın, bakın ey seyirci, böyle güzel genç bir kız
Kenan'ın oynadığı karaktere aşık oluyor. Kenan asla yaşlı değil. Konu bu arkadaşlar. Kenan İmirzalıoğlu'nu parlatma üzerine. Afra'dan daha güzel birisi, bir kadın olsa Türkiye'de oyuncu olarak inan başrolde o olurdu. Ve Afra Saraçoğlu oyunculuğunu gösteremiyor. Afra Saraçoğlu patlak gözleriyle böyle patlak, hiç şimdiye kadar ben Afra Saraçoğlu'nu diğer dizilerde öyle görmedim. Böyle kızın gözleri böyle, yani ortaya rol koyamıyor. Senaryoda yazılmadığı için oyunculuğu, sahneler, o da gözlerini patlatarak, böyle açarak, kocaman açarak oynadığını zannediyor. Gayri ihtiyari. Gösteremiyor oyunculuğunu çünkü yazılmıyor. Ve donuk bir oyunculuk. Afra'dan fal taşı gibi kocaman açılmış gözler. Oyuncuların alkışlandığı büyük işlerin ardından her oyuncunun bir süre dinlenmesi gerektiğini bir kere daha gördük arkadaşlar. Ara vermesi gerektiğini bir kere daha Afra özelinde söylüyorum. Projelerine ara vermesi gerektiğini. Yaldır yaldır o dijital senin, bu dijital Evet. benim, o dizi benim diye kovalarsan yanlış kariyer hamleleri. Para kazanırsın ama her şey para değildir. Durup nefes alması, kendine bir şeyler katmayı denemesi, seyirciye yüzünü ve yeteneğini özetmesi gerekir Afra Saraçoğlu'nun da. Yani mutlu gibi gözüküyor ama ben Afra'nın çok mutlu olduğunu düşünmüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu Ben diziyle? de sen geçen hafta buna benzeyen, cümleler kurduğunda gerçekten çok dikkatlice izledim senin söylemlerin üzerine. Gerçekten senin söylediğin gibi. Sen söyleyene kadar çok dikkat etmemiştim. Daha çok senaryoya, vurdu kırdıya falan konsantre olmuştum. Evet, çok doğru söylüyorsun. Oyunculuğunu gösterebileceği herhangi bir şey yok. Göstermiyor ki gümbür gümbür oynardı bu kızcağız. Evet, Ama ilerleyen bölümlerde ne olur bilmiyorum ama şu anda Kenan İmirzalıoğlu önde. Onun daha çok oyunculuğu, ona daha çok sahneler vesaire. Buna da birkaç böyle bir sahne. Hani çok büyük ve dev bir oyuncu. Yaşı küçük olmasına rağmen diğer dizilerinde hepimiz hayranlıkla izlemiştik. Dediğim üzere senin söyleminden sonra çok daha dikkatlice baktım. Çok doğru tespitler, çok doğru yani gerçekten. evet, yani, dolayısıyla şu anda Afra yükselmiyor. Hakikaten öne çıkmıyor, yükselmiyor. Yükselmek böyle olmaz. Karakterinin, fan sayfaları dışında büyük sayfalarda da yankı bulması, hikâyesinin içselleştirilmesi, performansının günlerce tartışılması gerekir. Yani çok başarılı bulunan, oyunculuğu sergileyen, kişinin sosyal medyada çok konuşuluyor, öne çıkıyor, patlıyor olması lazım. Bir de şu var, senarist Çağdo, #Çağdo yazdı ve kalp koydu ya, bu o kadar komik ki. Seyirci istese seyirci bunu yapar. Çağdo yazıp kalp atar. Bunu seyircinin yapması değerli olan, güzel olan. Senaristin bunu yapmasıyla seyirciye böyle yön verilmez. Yani bu da çok Zaten yanlış bir almadı tutum. seyirci onu. Almadı, değil mi? İnsanlar sosyal medyada türeyen şeyleri seviyorlar, kendileri üretmeyi ama Evet. yönlendirmeyi sevmiyorlar özellikle dizilerde. Çok geçmedi seyirciye o hareket. Çok geçmedi. Şu yanlış anlaşılmasın yalnız. Ben Kenan İmirzalıoğlu'nu sevmeyen, beğenmeyen filan bir insan değilim. Karşı değilim. Yani bu reytingde Kenan İmirzalıoğlu'nun önemli bir payı var. Onun ama burada Afra'nın katkısı, Afra'nın üzerinden yazılan bazı şeyler. Afra burada markası kullanılıyor. Afra'nın markası kullanılarak Kenan İmirzalıoğlu'na bir katkı yapılıyor. Kenan'ın hazır reytingi var burada. Bu reytingin yarısı Kenan'ın olsa diğer yarısı da Afra'dan geliyor ama Afra'nın burada hakkı yeniyor diye düşündüğüm için bu Bu eleştiriyi yapıyorum. oyunculuk deyince aklıma şey geldi, sen izlemiyordun galiba Eşref Rüya. De Bir süre izlemiştim, evet. Çok Demet öldürmeye başladılar ya. Özdemir, Evet, dedin ya rol verilmiyor, ne rollerin hakkından kalkar diye. Demet Özdemir orada kardeşi ölüyor. Lütfen rica ediyorum, kardeşi öldüğü sahneyi izle. Böyle bir şey yok bak. Efsanenin efsanesi ve bu geçen hafta, psikoloğa gidiyor. Hafızasında unuttuğu yerler var. Psikolog bunu çay kaşığıyla
tekrar onları hatırlatmaya çalışıyor. Bilal, böyle bir şey olamaz. Bak böyle bir oyunculuk yok. Not Böyle bir alıyorum. devleşme. Geçen hafta mı? İnanılmaz oynadı Demet Özdemir. Öyle böyle değil. Yıktı geçti ortalığı. Yani bu sahneler çok kolay Afra'ya da yazılabilir. O da oynayabilir. O da aynı potansiyelde ama mesela Çağatay var karşısında Demet'in. Çağatay'a da çok güzel roller yazılıyor. Demet'e de. Demet çok yürüdü bu dizide. Evet. Şimdi burada Çağatay'la Kenan'ın kişilikleriyle ilgili bir şey var. Herhalde Çağatay bu kadar yönetmeni, yapımcıyı, senaristi Etkileyemiyor, kasmıyor, evet. Hı etkilemiyor, hı. kasmıyor. Yani Kenan çok daha titizleniyor bu konularda. 7-8 sene, 9 sene, kaç sene ayrı kaldı tabii. O da endişeler taşıyor, kendi kendine bir sürü mücadeleler ediyor. Tekrar olacak mı, yapabilecek mi, edebilecek, kolay değil. Onun da işi kolay değil. Bir de Tabii çok zor. ünlüler dünyası böyledir ya. Değil mi? Yani bir hırs. Biz onları zaman zaman çok masum halleriyle görürüz. Çok sessiz, sakin falan görürüz ama işleriyle ilgili fırtınalar kopar içlerinde. Hem de nasıl. Ben çoğuyla çalıştım biliyorsun Biliyor. basın danışmanlığı zamanlarında. Dışarıdan gördüğünüz hiçbir şey gerçek değil, o kadarını söyleyeyim. Yani böyle insanların bayıldıkları, ne kadar iyi, şöyle böyle dedikleri o arkadaki o hırs. Hani ben çok hırsı sevmeyen bir insanım. Çok da beni rahatsız eden bir şey. Ama benim hayattaki kaderim ve imtihanım da çok hırsın olduğu bir dünyada olmam. O yüzden çok inanılmaz şeyler dönüyor. Yani normal halktan olan bir seyircinin anlayamayacağı kadar çok şeyler dönüyor. Çok. Hırs olarak. Değerli izleyenler, yarın akşam saat 18'de yine Arzu Altıntaş'la, ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la yayınımız. Huzurlarınızda olacağız. Şimdi müsaade isteyelim sizden. Arzucuğum çok teşekkür ediyorum. Ben Ee, teşekkür ederim. Çok önemli katkı veriyorsun bana. Sağ ol, Estağfurullah. eksik olmayın. Yüreğine Sen sağlık de öyle. kardeşim. İzleyen herkese teşekkür ederim. Yazanlar var. Sonra çok utanıyorum. İnsanlar yazıyor görmüyorum. Birkaç tanesini gördüm. Her şey için çok teşekkür ederim izleyenlere de güzel sözleri için de. Arzu Altıntaş'ın Instagram sayfası, magazin sayfası 5 dakika magazinde takip alın, olur mu dostlar? Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Sevgiler sunuyorum. Görüşmek İyi üzere. akşamlar. İyi akşamlar.